Bugün burada bir devrin kapanışına tanıklık etmek için toplandık. The Amazing Digital Circus sadece bir animasyon serisi değil, her bölümüyle bizi daha derin bir kabusun içine çeken dijital bir labirent oldu. Ama artık yolun sonuna geldik. Bölüm 8 ve 9'un fragmanı yayınlandı ve her şey sandığımızdan çok daha karanlık bir hale geldi. Evet dostlar, ben Deniz Masalcı Dede. Bugün dijital dünyanın en büyük gizemlerinden birine, yani dijital sirkin finaline, yani 9. bölüme gidiyoruz. Glitch birkaç gün önce beklenmedik bir fragman yayınladı ve her şey alt üst olmuş durumda. Kane yok, sistem çöküyor ve karakterlerimiz daha önce hiç görmediğimiz kadar büyük bir depresyonun içerisinde. Ama asıl bomba fragmanın içindeki o küçük detaylar ve internette dolaşan o korkunç 9. bölüm teorileriyle dolu. Bubble neden orada? Ribbit neden geri dönüyor? Jax'e neler oluyor? Sirk ne durumda? Ve en önemlisi ise çıkışı bulabilmek için kim fedakarlık yapacak? Kane'in silindiği, sirk dünyasının ise renklerini kaybettiği ve karakterlerimizin soyutlanma işine geldiği bu finalde bizlerin kafasını karıştıran ve sizlerin sormuş olduğu soruları cevapladım. Bildiğiniz üzere halihazırda neredeyse 2 yıldır bu animasyonun teorilerini üretmekteyim. Sizler bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğendiğinizi düşünüyorum ve eğer senin de bir teorin varsa yorumlara yazacağını düşünerekten ben Masalcı Dede. Kanalıma katıl üyesi olanlara canı gönülden teşekkürler diyerekten lafı fazla uzatmadan hazırsanız başlayalım. Fragman bize alışık olmadığımız o neşeli, renkli dünyayı değil ölü bir simülasyonu gösteriyor. Fragmanla ilk dikkat çeken şey parçalanmış bir sirk çadırı ve karanlık bir atmosfer. Önceki bölümde Kane'in bir arıza sonrası Kinger tarafından yanlışlıkla silinmesi sirkteki otoriteyi tamamen bitirmişti. Bomde'nin fragmanda sorduğu o titrek soru, emin misin sorusu aslında hepimizin içindeki korku, Kane gerçekten yok mu sorusunun sorusuydu. Nasıl bir cümle kurduysam artık, neyse. Yoksa her şeyi kontrol eden o yapay zeka olmadan bu dünya çökmeye mi mahkum? Ragatha'nın umutsuz sesi ise durumun ciddiyetini kanıtlıyor. Zubul ve Gangle tamamen çökmüş halde görüyoruz. Otorite figürü gittiğinde geriye sadece kaos ve varoluşsal bir sancı kalmıştı. Burada en can alıcı detay Jax. 8. bölümde Jax'in kontrolünü yavaş yavaş kaybettiğini, o maskenin çatladığını görmüştük. Ama fragmanda Jax lütfen artık hiçbir şeyimiz yok diyerekten ilk kez savunmasız bir hale bürünüyor. Fakat dikkat edin, bir sahnede Jax'in süliyeti statik gürültü yani parazit olarak görüyoruz. Bu bir simülasyon hatası mı? Yoksa Jax sistemin çökmesiyle beraber piksellerine ayrılıp soyutlanıyor mu? Eğer Jax giderse sirkteki o sahte düzenin son kalesi de yıkılmış demektir. Hal böyle olunca bununla ilgili birçok teori var. İşte bu teorilerden bazıları. İlk öncelikle fragmanın sonuna doğru ekran kararıyor ve o can alıcı soru yankılanıyor. Pişman olduğun bir şey yaptın mı? Bu ses kime ait? Tabii ki de benim günler hatta aylar önce söylemiş olduğum Ribbit'in sesi. Çünkü daha önceki yapmış olduğum videolarda Ribbit'in seslendirmenin de artık son kısımlarda gözüktüğünü söylemiştik. Peki bu teorilere göre Ribbit sirkin çok eski bir üyesi ise, hatta Jax ve Ragatha ile bir geçmişi olduğu, Jax'in o dönemdeki acımasız zorbalıklarının Ribbit'in soyutlanmasına neden olduğunu söylediğini ve bizim de teorilerimizin desteğiyle beraber neredeyse buna kesin gözle baktığımızı düşünürsek, 9. bölümde muhtemelen flashback yani geçmişe dönüş sahneleriyle sirkin ilk günlerini göreceğiz. Jax'in o her şeyi boş veren, herkesi sataşan tavrının altında yatan derin suçluluk duygusu bu bölümde patlayacaktır. Peki bu noktada neler söyleyebiliriz? Aslında belki de o gürültülü yani parazitlenme esnasında Jax geçmişe yani flashback sahneleri görüyor olabilir mi? Aslında bu da bir nevi soyutlanmanın temelini oluşturuyor olamaz mı? Belki de Jax birini kurtaramadığı için kendinden nefret ediyordu ve şimdi sıra ona geldi. Ribbit'in dönüşü sadece bir karakterin gelişi değil, geçmişin günahlarının da tahsil edilmesi olamaz mı? Tabii interneti kasıp kavuran bir teori ise Bubble nasıl hala orada? Gelelim benim en sevdiğim kısma tabii ki de. Kane silindi ama Bubble orada. Kodlardaki gizli detaylara göre 1996 yılında 2 ana ajan oluşturulmuş. Birisi kırmızı yani Kane, diğeri ise mavi.
Mavi olan experimental yani deneysel olduğu düşünülmüştür. Kane'in Bubble'dan neden parazit dediğini hiç düşündünüz mü? Bubble sıradan bir yardımcı değil, o sisteme sızmış bir yabancı. Kane bile onu tamamen silemiyor. Çünkü Bubble'ın koruma sistemi bir tanrı olan Kane'den bile daha güçlü olabilir mi? Bubble'ın Kane'i sürekli aşağılaması, ikiniz arasında daha başarısız olan sen demesi büyük bir nefretin işareti olabilir. Benim teorime göre ise ki önceki iki videomda da söyledim, Bubble'ın bir tür virüs olabileceği ve özellikle Scourge detayına baktığımızda Scourge'un beyninde bulunan beyin tümörü sanala aktarırken bir tür virüs, bir tür hata olarak tanımlanıp Bubble'ın yaratılmasında ön ayak olmuş olabileceğine dair bir teorim var. Bunu da her yerde bulamazsınız arkadaşlar. O yüzden bence bunu not alın. Tabii ki de bence asıl teori de şu arkadaşlar. Bubble o 1996'daki mavi yapay zekanın yani belki de Abel'ın bir kalıntısı ki Abel'ın da aslında Scourge olduğunu bildiğimizden bu noktada Bubble'ın bir tür tümör, bir tür virüs olabileceği teorisinde had safhada desteklemekte. Kane'i manipüle ederek kendi sonunu hazırlamasını da sağlamıştır. Kane bir yaratıcıydı ama Bubble bir yok edici. Kane gittiğine göre şimdi Silk, Bubble'ın gerçek ve korkunç yüzüyle tanışmış olacak. Şimdi gelelim en çetrefilli teorilere. Pomni'nin fedakarlığı. Bu noktada aslında iki farklı teorim var arkadaşlar, yani fedakarlıkla alakalı. Onu da sırasıyla söyleyeceğim. Pomni'nin göz bebeklerine dikkat edin. Biri kırmızı, diğeri ise mavidir. Bu onun bir yapay zekanın yani Kane ve Abel verilerini taşıdığını gösteriyor olabilir mi? Finalde herkesi kurtarmanın tek yolu Pomni'nin sisteme entegre olup yani Ringmaster olması, yani dışarıya çıkmak yerine arkadaşlarını kurtarmak için ebediyen orada kalmayı seçmesi olabilir. Benim için en büyük teori ise tabii ki de Jax'in ta kendisi. Arkadaşlar bundan belki bir sene önceki videolarımda arkada kalan birinin belki de arkadaşlarını kurtarabilmek için o kapıyı tutabileceğini söylemiştim. Bu ne demek? Yani arkadaşlar sirkteki bulunan karakterlerin bir şekilde kurtulması, bir şekilde kaçması için o kapının bir şekilde açık tutulması gerekiyor. Bu noktada en ihtimalli karakter benim gözümde Jax'in ta kendisidir. Çünkü bu zamana kadar o kadar kötü davrandı ki, hatta bir arkadaşın soyutlanmasına sebep oldu ki bu onda büyük bir suçluluk duygusu oluşturdu. Belki de bu suçluluk duygusunun telafisi için diğer arkadaşlarının kurtulması için sirkte kalıp kapıyı tutacak ve böylelikle kendi sonunu hazırlamış olacak. Tabii benim başka bir teorim ise sonsuz döngü yani loop. En üzücü teori de arkadaşlar bu. Daha önceki yapmış olduğum Ağzım Yok ve Çığlık Atmalıyım videosunda ve daha önceki yapmış olduğum teoriler videosunda bu mevcuttur arkadaşlar. Aslında karakterler tam o exit kapısına geçip kurtulduklarını sandıklarında kendilerini tekrar birinci bölümdeki o sahnelerde bulacaktır. Anıları silinecek ama Pomni bir sonraki döngüde kendine bir ipucu bırakmak için duvara "çıkış yok" yazacak. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Bildiğiniz üzere soyutlanan birçok karaktere baktığımızda aslında karakterlerin çıkışı aramaya çalıştıklarından dolayı bir noktada kendilerini soyutlanmaya ittiklerini görmüştük. Aslında teorik olarak soyutlanmış canavarların, daha doğrusu varlıkların aslında çıkışa ermiş ama tekrardan loop yani döngüye girerek birinci bölüme gelmiş ve akabinde kendilerine bıraktıkları kırıntılarla beraber çıkışın aslında olmadığını, sonsuz bir döngünün içerisine girdiklerini düşündürüp kendilerini bir noktada deliliğe sürüklediğini düşünmekteyim. Bu teoriyi de hiçbir yerde duyamazsınız arkadaşlar. Bunu da not alın, sonra demeyin abi oradan buradan dızladın diye beni deli etmeyin. Ve benim gözümde neredeyse 2 yıldır söylediğim kısma geliyoruz. Aslında onlar insan değil, kopya. Rakata'nın gözlük göndermeleri aslında sirktekilerin gerçek insanlar olmadığını, sadece insanların beyin taramalarından oluşmuş dijital kopyalar olduğunu kanıtlıyor. Bu ne demek? Gerçek dünyadaki bedenleri çoktan ölmüş veya hatta yaşlanmış, hatta çürümüş bir şekilde yok olmuş olabilir ve dışarıda dönecekleri bir hayat yok arkadaşlar. Buna en büyük kanıtımız ise Soma göndermesidir arkadaşlar. Şöyle düşünün, Soma'yı kısaca özetlemek gerekirse dünya tamamıyla patates olmuştur. Yanmış, yok olmuş ve yaşayacak bir dünya kalmamıştır. Ancak geçmişte insanlar bir şekilde zihinlerini sanal dünyaya aktarmanın bir yolunu bulmuşlar. Ancak sorun şu, bir düşünün.
Bu zamana kadar bütün yaşadığınız anıları bugün itibariyle, yani benim videoyu yaptığım 12.04.26 tarihine baktığımızda bütün anılarınız kopyalandı. Fakat aradan yüzyıllar geçti. Belki de binlerce yıl, fark etmiyor. Ve bir noktada sanal zihniniz sanal dünyaya aktarılarak hayat buldu. Bir düşünün. Ondan sonraki hayatınız aslında yok. Hatta öldünüz. Çünkü o aktarılan veri sadece 12.04.2026 tarihine dayalı. Yani ondan önceki bütün kayıtlar tutulurken ondan sonraki kayıtlar tutulmamıştır. Ve Soma'da, yani Soma oyununda da şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu kayıtlar o tarih itibariyle bedenlere aktarıldıktan sonra kişiler ondan önceki hayatlarını yaşamaya devam ediyor ama ne öldüklerinden, ne de tam olarak zihinlerinin aktarıldığından, ne de tam olarak insan olup olmadıklarını bilmeden yaşıyorlar. Aslında bedenleri bir robot şeklinde, fakat aslında robot bile değiller. Kendileri sanal bir çipin içerisinde, sanal bir sunucuda hayat bulmuşlar ve orada yaşamaya çalışıyorlar. Tıpkı bizim belki de sirkteki arkadaşlarımız gibi. Ve gelelim son kısma. Final bölümü sinemalarda tam 1 saat 33 dakikalık dev bir etkinlik olarak yayınlanacak. Bu Gossiworks'un bize sıradan bir son hazırlamadığının en büyük kanıtı. Görünen o ki 9. bölüm sadece bir final değil, bir yüzleşme olacak. Kane'in gidişi bir kurtuluş mu, yoksa daha büyük bir felaketin başlangıcı mı? Bubble'ın gerçek yüzünü sonunda göreceğiz. Jinx'in geçmişiyle hesaplaşmasını ve Pomni'nin liderliği bu bölümün kalbi olacak. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Jax gerçekten soyutlanacak mı? Ribbit geri mi dönüyor? Yoksa hepsi bir bilgisayarın içindeki sonsuz bir veri döngüsü mü? Yorumlarda o efsanevi teorilerinizi bekliyorum. Hepsini tek tek okuyacağım. Bu uzun ve gizemli yolculukta Asıl Hikayesi kanalına benimle olduğunuz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Dijital dünyada kaybolmayın.